Merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması tadında patatesli börek tarifini vereceğim. Aslında hazır yufka kullandım ama aşırı lezzetli oldu. Tabii sos sayesinde. Sosu o kadar güzel ki böreğimizi kabarttıkça kabartıyor. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle uygun bir tavaya ufaltılmış 2 kuru soğan ilave ettim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanımı kavurmaya başlıyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve aynı güzelce kavurmaya başlıyorum. Soğan ve salça kavrulduktan sonra güzelce hemen üzerine haşladığım patatesleri ilave ediyorum. Ben yaklaşık 1 kilo patates kullandım bu tarifte. Patateslerimi haşladım ve güzelce ezdim. Sonrasında soğanın üzerine ilave ediyorum ve yaklaşık 5 dakika kavuruyorum. Kavurduktan sonra üzerine yarım demet maydanoz ilave ediyorum. Patatesle maydanoz aşırı yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine hemen baharatlarımı da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber kullandım. Ve yarım tatlı kaşığı karabiber kullanıyorum. Ve isteğe bağlı tuz kullandım. Tuzu damak zevkinize de ayarlayabilirsiniz. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Hemen patatesimin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum bir kenarda. Diğer taraftan hemen sosuma geçiyorum arkadaşlar. Sosu için 1 adet yumurta kullandım. Dilerseniz yumurtayı da eklemeyebilirsiniz de. Yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Yumurtayla sıvı yağ karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Kullandığım su bardağın ölçeği arkadaşlar 200 mililitredir. Ve 1 şişe maden suyu, bildiğimiz soda. Bir anda taşar zannettim ama taşmadı. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Toplamda ben 6 adet yufka kullandım. Hemen yufkamı tezgahın üzerine alıyorum ve hazırladığım sostan üzerine güzelce gezdiriyorum. Bu tarifin püf noktası arkadaşlar, sosun her tarafa gelmesi gerekiyor. Lütfen buna özen gösterelim. Bir fırça yardımıyla güzelce gördüğünüz gibi her tarafa gelecek şekilde yayıyorum. Ve yufkamız ince olduğu için arkadaşlar ikiye katlıyoruz ve aynı şekilde üzerine sos ilave edeceğim. Yufkamı ikiye katladıktan sonra aynı şekilde üzerine sosumdan ilave ediyorum. Tabii bir fırça yardımıyla güzelce her tarafa gelecek şekilde yaydım aynı şekilde. Sosum yaydıktan sonra hemen hazırladığım patates harcını ilave ediyorum böreğime. Dilerseniz başka harçlar da kullanabilirsiniz. Ve hatta ben patatesli börek yapmıştım el açması daha önceden. Onun harcı da aşırı güzeldi. Dilerseniz açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan bakarsınız. Hemen yufkamı düzgün olsun diye ikiye katladım arkadaşlar, iki yandan. Sonrasında rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıkı sarmayalım arkadaşlar. Normal saralım. Beni bu kısma kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine basarsanız tüm yeni videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Böylece bana destek vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi böreğimi rulo yaptım arkadaşlar. Ve bir tanesini aldım. Hepsini aynı boyutta kesmeye başladım. Hepsi aynı boyutta olursa çok daha güzel görünüyor tabii. Ben bu şekilde yapıyorum her zaman. Gördüğünüz gibi böreklerimiz hazır. Hepsini bu şekilde yaptım ve bitirdim. Tepsime dizdim arkadaşlar. Ben yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen tepsimizi güzelce yağlayalım. Ve benim patates harcım ve sosum tam yetti arkadaşlar 6 yufkaya. Bir tane yumurtayı aldım ve güzelce çırptım ve üzerine sürüyorum. Hemen üzerini süslüyorum susamla ve çörek otuyla, isteğe bağlıdır.
Önceden ısıtılmış 180 derecede yaklaşık 35 dakikam aldı arkadaşlar. Lütfen yüksek derecede pişirmeyelim çünkü içleri hamur kalacaktır ve buna özen gösterelim. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar muhteşem görünüyor. Ben bu tarifime çok güveniyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kabardıkça kabarmış arkadaşlar. Tabii bu sos sayesinde. Ve şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, özellikle bu tarz yufkalarda maalesef böreğimiz uzun süreliğine çıtırlığını korumuyor. Eğer börekleriniz çıtır çıtır istiyorsanız baklavalık yufkayla yapmamız gerekiyor. Gelecek videolarımızda inşallah Allah nasip ederse onu da yapacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.